Ne Yapsak'tan merhabalar. Yeni bir ajandayla yine birlikteyiz. Bu hafta biraz gündeme dair konular, gündeme dair etkinlikler seçmeye çalıştım diyebilirim. Neticede ülkede özellikle gençlerin de başını çektiği çok hareketli günler yaşanıyor. Hepimizin derdi, gençlerin de derdi hak, hukuk, adalet. Dolayısıyla tüm bunları konuşurken, hak, hukuk ve adaleti konuşurken, basın özgürlüğünü konuşurken tiyatrolarla başlamak istiyorum. Ve bugünün ne anlama geldiğini, daha önce bunlar yaşandığında neler olduğunu, biraz edebiyat, biraz da tiyatronun gözünden bakmaya ne dersiniz diyorum. Benim de daha önce izlediğim ve izlemediğim oyunlardan konuları itibariyle bir tiyatro seçkisi yapmaya çalıştım. Öncelikle bir Baba Hamlet demek istiyorum. Daha önceki ajandalarda da bir Baba Hamlet aslında önermiştim ama hazır gündem buyken bu gündemin içinde biraz da kara mizahla konuları değerlendirmek için bir Baba Hamlet'i sevgili Şevket Çoruh'un yıllardır oynadığı, bu yıl da İlker Ayrık'ın bu oyuna dahil olduğu bir Baba Hamlet'i Baba sahnede 9, 10 ve 11 Nisan'da izleyebilirsiniz. 2 perde oynanıyor bu oyun ve yaş sınırı da 13 üzerindeki yaş grubuna hitap ediyor. Dolayısıyla ben oğlumu alıp gitmiştim. Bir açık havada izlemiştik. Yanılmıyorsam Küçük Çiftlik Park'ta ben oğlumu alıp gitmiştim. Size 13 yaşından büyük çocuklarınızı alıp bugünlere dair neler olup bittiğini felsefi bir açıdan, Shakespeare'in gözünden izlemek isterseniz Baba sahnede bir Baba Hamlet 9, 10 ve 11 Nisan'da oynayacak. Unutmadan Çürümüş Bir Şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Ve şimdi gündemden devam ediyoruz dediğim gibi. Bir de bu gündeme dair uygun olacağını düşündüğüm ve izlediğim, çok beğendiğim oyunlardan bir tanesi de Das Das'tan gelsin. Joseph K. Das Das'ın da ilk oyunlarından bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam ilk oyunu zaten. O günden beri oynuyorlar 6. sezonları. 7 Nisan'da oynayacak Joseph K. Das Das'ta. Böylece bir Baba Hamlet'ten, yani Shakespeare'den Kafka'nın davasına doğru ilerliyoruz Joseph K. ile de. Joseph K.'nın kısaca konusuna değinmek gerekirse, Joseph K. suçunun ne olduğuna dair hiçbir bilgisi yok ama kendini temize çıkarmak zorunda ve tehdit altında olan özgürlüğüne yeniden kavuşmaya çalışırken görünmez ve mantıksız bir adalet sistemiyle savaşa girer. İngiliz yazar Tom Baston'ın kara mizah uyarlaması bu. Das Das'ta 7 Nisan'da Joseph K.'yı izleyebilirsiniz. Şimdi ise benim izlemediğim ama çok merak ettiğim, İlk fırsatta da izlemek istediğim, hatta yanlış hatırlamıyorsam bu çekimi yaptığımız akşam oynuyor, Meçhul Paşa. Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak'ın birlikte oynadıkları, bir süredir de oynuyor. İşte maalesef ben izleyemedim ama önemli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ilk siyasi mizah gazetesi Marco Paşa'nın serüvenini, hikayesini anlatıyor Meçhul Paşa ve hınzır bir neşriyat hikayesi diye tanımlıyorlar oyunlarını. Elbette içinde komedi de var, biraz hüzün de var. Yani bir kara mizah. Neticede Marco Paşa'nın ve Türkiye'deki basının halini de düşünürsek şu anda içinde bulunduğumuz durumla da paralellik gösterdiğini düşünüyorum. İzlemedim ama konu onu anlatıyor. Bir cılız kalemden dile gelen hakikatin öyküsü diyorlar. Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin koşullarında devleri bile korkutan ve fırsat bulabildiği zamanlarda her şeye rağmen çıkan 77 sayının hikayesi bu. Bu sayılar aleyhine açılan 16 dava sonucunda yaratılan toplam 8 yıl. 2,5 aylık mahpuslukta var bu için içinde. Bu arada Meçhul Paşa Direkler Arası Tiyatro Ödülleri'nde 2019'da en iyi yönetmen ve en iyi ışık tasarımı ödülünü de almış. Bunu da ayrıca not düşeyim. Nerede oynuyor? 8 Nisan'da Water Garden Performans Merkezi'nde, 11 Nisan'da Sahne Dragos İstanbul'da, 12 Nisan'da Kadıköy Eğitim Sahnesi İstanbul'da oynayacak yine. Evet, bir de belki çok şu anda yaşadığımız konu itibariyle konusu birebir örtüşmese de ama neticede orada da bir direniş hikayesi var. Aydınlık Evler. Eğer izlemediyseniz sevgili Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak'ın oynadığı ve geniş bir kadrosu var aslında. Başrollerinde onların oynadığı, bizim
kalemlerimizden. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkmış bir oyun Aydınlık Evler. Hatta uzun bir aradan sonra tekrar Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'ın buluşması diye lanse edilmişti. Kaç sezon oldu? Bu 3. sezonu olabilir bu arada. O zaman o kadar çabuk akıp geçiyor ki artık şeyler, aylar, yıllar, günler birbirine girdi. Hepimiz de öyledir diye tahmin ediyorum. Aydınlık Evler'de 13 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde oynayacak. 25 Nisan'da Maximum Unique'de İstanbul'da oynayacak. 2 Mayıs'ta Kongrezyum Ankara'da ve 16 Mayıs'ta da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Dolayısıyla sadece İstanbul'da değil, Ankara ve Antalya'daki izleyiciler için de böylece Aydınlık Evler'le ilgili turneye çıktıklarının da bilgisini verelim. Evet, şimdi bu şimdiye kadar saydığım oyunlar neticede gerçekten tiyatro kanlı canlı izlediğimiz oyunlardı. Ama biraz başka yere, diğer ülkelere kafamızı çevirelim. Hem de oturduğumuz yerden bir tiyatro oyunu izleyelim. Yani ne kadar tiyatro olduğunu tabii ki bunu tartışırız ama bir tiyatro oyununun video kaydını izlemek isterseniz Sahneport'ta bolca oyun var. Dünya sahnelerinden oyunları koyuyorlar, video olarak yüklüyorlar. Bu da eğer gitmeye zamanınız yoksa, İstanbul'da ya da büyük şehirde oturmuyorsanız, İzmir ya da Ankara'da değilseniz, tiyatrolara, operalara ulaşmak için Sahneport iyi bir alternatif olabilir. Vakti zamanında bir röportajda yapmıştım bunlarla ilgili. Galiba salgın zamanındayken konuşmuştum. O zaman çok işimize yaramıştı. Ama hala dediğim gibi eğer tiyatroya ulaşamıyorsanız, bulunduğunuz şehirde yoksa bence Sahneport olabilir. Ama tabii ki tiyatro her zaman kanlı canlı izlenmesi gereken bir şey. Vaktiniz, zamanınız, durumunuz varsa zaten mutlaka tiyatroyu tiyatroda izleyin ama yine gündeme uygun bir oyun da var Sahneport'ta. O da 3. Richard. 3. Richard şöyle özetlemek mümkün belki de vicdan korkakların kullandığı bir kelimeden ibarettir diyor. Tiranların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına nasıl izin veriyoruz? İktidara giden yolu nasıl buluyorlar? Neden buna kanıyoruz? Ve nasıl durdurulabilir gibi soruları soruyor 3. Richard ve 3. Richard'ı Royal Shakespeare Company prodüksiyonuyla 81 ilde aynı anda aynı sahnede dediğim gibi Sahneport perdesinde izleyebilirsiniz. Dijital olarak ulaşması kolay bir oyun. Gündemle ilgili oyunlarımız bunlar. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının bu ayki oyunlarına bakalım isterseniz. Evet, önümüzde bir bayram tatili ve bayramı diğer hafta sonuyla birleştiren de uzun bir tatil oldu birdenbire. Dolayısıyla İstanbul'daysanız ve yapacak bir şeyler arıyorsanız bence iyi bir alternatif olabilir. Çünkü şehir tiyatroları daha önce de söylediğim gibi 110. yaşını kutluyor. Ve bu sezonda 110. sezonunda 27 oyunla seyirci karşısına çıktı. Nisan ayında neler var diye bir bakalım isterseniz. Yeni oyun da var bu arada. Daha önce açıkladıklarımdan farklı olarak. Yeni oyun Yoldan Çıkan Oyun. Evet, Yoldan Çıkan Oyun tiyatro severlerin bildiği ve kült bir komedi oyunu. Daha önce farklı prodüksiyonlarla izlemiş olabilirsiniz. Ama bu sezon Nisan ayı itibariyle de şehir tiyatrolarında Yoldan Çıkan Oyunu izleyebilirsiniz. Nerede izleyebilirsiniz? Ne zaman izleyebilirsiniz? 16-19 Nisan, 23-26 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde izleyebilirsiniz. Yine yeni bir oyun var şehir tiyatrolarında. O da Geçmişin Gölgesi. Geçmişin Gölgesi'ni de yine 16, 19 ve 23-26 Nisan tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. Konuk bir tiyatro var. Konuk oyun bu. Yugoslav Drama Tiyatrosu'nun Man's Teardrop oyunu. 4 tek perdelik oyun bu arada, bu konuda uyarayım. 4 tek perdelik oyun. Bir şaka, bir evlilik teklifi, Ayı ve Tatiana Rapina bölümlerinden oluşuyor. Bu da Çağın Yolda adlı kısa öyküsünden alınan motiflerle bir kolaj yapılarak sahnelenmiş bir oyun. Yugoslav Drama Tiyatrosu'nun bu konuk oyununu ne zaman izleyebiliyoruz? 29 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyebilirsiniz. Uçurtmanın Kuyruğu 2-5 Nisan'da yine Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Cadı Kazanı 2-5 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde. Yaşamak mı, ölmek mi? Musahipzade Celal sahnesinde yine 2-5 Nisan'da. Maviydi Bisikletim 19 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. İfigenya 2-5 Nisan'da Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. Ay Carmela
5 Nisan tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde Savaş ve Barış. Evet, yine çok sevilen oyunlardan bir tanesi. 9-12 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Bayram ve ara tatil olduğu için çocuklar için de ayrı bir ajanda ekleyeceğim hemen sonuna. Ama 16 yaş tam böyle çocuk mu, büyük mü, tam ara yaş olduğu için bunu bu bölümde söyleyeyim. Gök Kubbe. Gök Kubbe 16 yaş üstünde seyirciler için, ki bu yaşlar için oyun bulmak zor. Dolayısıyla 9-12 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabat sahnesinde izlenebilir. Yaftalı Tabut 9-12 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Tartuffe var 9-12 Nisan tarihleri arasında yine Ümraniye sahnesinde. Ben Medea Değilim 9-12 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. İkinci Perdenin Başı 12 Nisan tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. Fosforlu Cevriye, evet, yine çok sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi Fosforlu Cevriye. Türk tiyatrosunun önemli oyunlarından bir tanesi. 16-19 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Godo geldi. Godo geldi 16-19 Nisan'da Kağıthane Sadabat sahnesinde olacak. Bir Halk Düşmanı 6-19 Nisan tarihleri arasında Ümraniye sahnesinde. Yine 16 yaş üzeri bir oyun Yenilmez 23-26 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Ve şehir tiyatrolarıyla ilgili bu ayın söylemek istediğim son oyunu Oscar. Oscar'da 23-26 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabat sahnesinde izlenebilir. Tiyatrodan sonra konserlere geçmeye ne dersiniz? Konserler. Evet, konserlerden bu hafta öncelikle Duman konserini aldım. Dediğim gibi gündeme yönelik biraz seçki yapmaya çalıştık. Duman'ın çokça dinlendiği bir haftayı geride bıraktık. Hepimiz Duman'ı çok seviyoruz ve dinliyoruz ama nerede konseri var diye merak ediyorsanız 4 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde saat 21'de sahne alacak Duman. 13 Nisan'da Eskişehir'de Fuar Kongre Merkezi'nde, 23 Nisan Çarşamba günü Mersin Jolly Joker'de, 24 Nisan Perşembe günü Adana'da Jolly Joker'de ve 26 Nisan Cumartesi günü Gaziantep'te Go PS'de. Duman'ın böylece turnesini Nisan'da nerelerde olduğunu da duyurmuş olduk. Duman'dan farklı bir konsere geçmek istiyorum. 6 Nisan'da gerçekleşecek. Rezonans'ın bir konseri bu. 21. yüzyılın en çok dinlenen klasik müzik bestecisi Arvo Pärd'in 90. Aynı zamanda bizim kıymetli bestecimiz Hasan Uçarsu'nun da 60. yaşı. Ve Rezonans 15. sanat yılında bu iki ustayı aynı gün aynı sahnede buluşturuyor diyebiliriz. Ne zaman? 6 Nisan'da Zorlu PSM'de saat 20'de Rezonans'ın konseri. Bu konserde aynı zamanda Şef Burak Onur Erdem'in yönetimindeki koroda sahne alacak. Bence unutulmaz bir konser olacak. İstanbul'daysanız 6 Nisan'da bu konser kaçmaz. Evet, bu kadar şehir şehir gezmişken Bodrum'a da gidelim. Neticede tam zamanı, ara tatilde hem çocukları belki o tarafları götürüyorsunuzdur, belki orada yaşıyorsunuzdur. Acı Ot Festivali, Alaçatı Ot Festivali var ama bu Acı Ot Festivali 5-6 Nisan'da Ortakent Köy içinde. Ortakent benim Bodrum'un sevdiğim yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hem gastronomi var, hem çeşitli konserler olacak, çeşitli etkinlikler var. 5-6 Nisan'da Bodrum Ortakent'te biraz yemeği seviyorsanız, ot seviyorsanız benim gibi bu Acı Ot Festivali'ni kaçırmayın derim. İzmir'e geçeceğiz şimdi. Biliyorsunuz Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin her ay böyle dolu dolu bir seçkisi oluyor İzmir'de. Ve İzmirliler de ellerinden geldiği kadar Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni dolduruyorlar. Ama daha çok doldurun, daha çok gidin. Neticede İzmir bunu hak ediyor. Siz bunu hak ediyorsunuz. Çok da güzel seçkileri var. Çok iyi bir akustiği var. Yani o salonda konser dinlemek büyük bir ayrıcalık. Yani biz İstanbul'da CRR'de o kadar iyi akustiğe sahip sadece bir salonumuz var. İzmir'de de o kadar iyi akustiğe sahip bir salon var. Dolayısıyla İzmirliler, sevgili hemşehrilerim, şanslısınız. Ne var diyorsanız İzmir'de, hemen İzmir'e geçeyim, sonrasında aklımda başka bir şey vardı, onu söyleyeceğim ama hazır buraya dalmışken devam edelim. Daha önce de Jordi Savall'la, barok müziğin en büyük ismi Jordi Savall'la İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde barok günlerinde çok keyifli bir röportaj yapmıştım ve kendisiyle tanıştığım için çok şanslıyım.
Hani böyle çok işinde usta insanlarla röportaj yapmak gerçekten benim mesleğimin paha biçilmez bir parçası. O yüzden şanslıyım. Elbette zor tarafları var ama bunlar da güzel tarafları. Yani ben Jordi Savall'la röportaj yaptım diyebiliyorum yani. Yine bu yılda İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Emel müdürü bu barok günlerini devam ettiriyor. Bu çok önemli bir şey. Devamlılığının olması. Uluslararası Barok Müzik Festivali'nin devam etmesi çok önemli. 5. kez gerçekleşiyor. O var. Bir de 2 Nisan Çarşamba günü Selçuk Yöntem'le Biraz Şiir, Biraz Şarkı adlı anlatımlı bir konser gerçekleşecek. Daha önce İstanbul'da olmuştu, kaçırmıştım. Ben İzmir'e yetişebilir miyim bilmiyorum ama Selçuk Yöntem'in sesinden anlatımıyla biraz şarkı, biraz konser, biraz şiir çok güzel olur doğrusu. Giden arkadaşlarım çok beğenmişti. Usta oyuncu Selçuk Yöntem 2 Nisan Çarşamba günü saat 20'de İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olacak. Biraz Şiir, Biraz Şarkı adlı anlatımlı konserinde. 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali kapsamında 5 konser gerçekleştirilecek. Festivalin açılış konseri 7 Nisan'da. Leandro Marzinotte ve İzmir Barok'la birlikte olacak. Küçük salonda bu konser. 7'sinde, 9'unda, 19'unda ve 26 Nisan'da ve 27 Nisan'da konserler devam edecek. 9 Nisan'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 20'de Yaşar Üniversitesi kuruluş yıl dönümü konserine ev sahipliği yapacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseriyle 10 Nisan Perşembe günü saat 20'de Büyük Salon'da olacak. Nil Venditti şefliğindeki konserde Elvin Hoxha Ganiyev solistliğini üstlenecek. Biliyorsunuz hem Nil hem de Elvin bizim röportaj yaptığımız, çok da sevdiğimiz, göğsümüzü kabartan çok başarılı gençlerimiz. Röportajlarını da Aysun Öz'de Başka Şeyler programlarında bulabilirsiniz ayrıca. 11 Nisan Cuma günü saat 20'de Büyük Salon'da Ertuğrul Köse anısına İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın bir konseri olacak. 12 Nisan'da da Aşık Veysel anılacak. 23 Nisan'la ilgili de özel atölye ve konserler var. Onları da haftaya ajandaya bırakalım. Ama hazır Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir'deyken sergi haberi de verelim. Ücretsiz biliyorsunuz buradaki sergiler. 4 ve 20 Nisan tarihleri arasında Gülay İpekeşe'nin Son Sergi adlı resim sergisi üst kat Batı Galeri'de. 28 Nisan tarihleri arasında Fikret Doğan Rüzgarlı'nın Mimas'ın Ardıçları heykel sergisi giriş katta olacak. Yine 15-27 Nisan tarihleri arasında Amazonlar ve Titanlar Karma sergisi alt galeride. 22 Nisan 6 Haziran tarihleri arasında İtalya Konsolosluğu Peggioli fotoğraf sergisi giriş galeride olacak ve 22-28 Nisan tarihleri arasında Sağlıklı Yaşalma ve Dayanışma Merkezi Karma sergisi ise üst kat galerisinde olacak. Böylece İzmirlilere konserler, sergiler, bayağı geniş bir ajanda vermiş olduk. Sergiyle başlamışken sergiyle devam edelim o zaman. İstanbul'da Galeri Işık'ta biliyorsunuz güzel sergiler oluyor. Ben mahallede dolaşırken Galeri Işık'ta burada ne varmış acaba bu ay diye girip bakıyorum. Henüz bunu görmedim ama bülteni gelmişken, ki ben onu görüp size anlatana kadar siz bence benden önce gidin. Tasarımcı Canan Alimdar'ın mistik ve mitolojik öğelerden ilham alan yeni takı koleksiyonu Büyülü İşler varmış. Ben takı çok severim. Takı koleksiyonlarını ve o yaratıcı sanatla buluşan tasarımlara da bayılırım. Dolayısıyla merakla gidip izleyeceğim. Galeri Işık Teşvikiye'de 24 Mart 12 Nisan tarihleri arasında başladı yani. Devam ediyor. Canan Alimdar'ın yeni koleksiyonu Büyülü İşler Galeri Işık'ta. Evet, buradan da Arter'e geçelim. Ama Arter'de bu sefer sergi söylemeyeceğim. Zaten sergileri daha önce söyledik. Yine söylemeye de devam ederiz. Ama SOHFEST, Show of Hands Festival var. Show of Hands Festival ne zaman? 23-26 Nisan tarihleri arasında. Şimdiden bunu duyuralım istedim. Çünkü biletleri satışa çıktı. Anı yaşamaya davet. Show of Hands Festival'in teması bu. Anı yaşamaya davet. Arter'de gerçekleşecek 23-26 Nisan tarihleri arasında. Daha çok doğaçlama müziğe odaklanan festival bu. Pek çok sanatçı birlikte sahne alacaklar. Oradaki etkileşim, birlikte üretme ve farklı müzik dalları. Tabii bu müzik festivalinin bazı caz. Çünkü cazın böyle bereketli bir yatağı var, böyle bereketli toprakları var. Pek çok müziği orada buluşturmak çok daha kolay.
Caz severler de buna daha alışkın belki. Öyle bir demokratik tarafı var. Ve konserler, atölye çalışmaları, paneller, film gösterimleri olacak. Show Hands Müzik Festivali kapsamında Arter'de dediğim gibi 23-26 Nisan'da gerçekleşecek. Şimdi de bir haber vermek istiyorum. Biraz önce Elvin ve Nil'den bahsetmiştik, göğsümüzü kabartan sanatçılarımız diye. Göğsümüzü kabartan daha pek çok gencimiz var elbette. Onlardan gelen bir maille ben de haberdar oldum. Balkan Kisko. Tuğrul Sarıkaya arkadaşımız bana mail atmış. Bir belgesel yönetmeni. Diyor ki 3 Türk arkadaş Amerika San Francisco'da bir müzik belgeseli çektik. Balkan Kisko. Belgesel Balkan müziğinin San Francisco ve çevresinde nasıl beğeni topladığını ve gençler arasında nasıl olağan dışı bir biçimde nasıl popülerleştiğini anlatıyor diyor. Uzun metrajlı bir belgesel ve San Francisco Sanat Komisyonu tarafından $20.000 bir fonla da ödüllendirilmişler. Ayrıca birçok festivalden de ödül almışlar. Ayrıca son olarak da TRT Belgesel Ödülleri'nde yine özel seçkiye alınmışlar. Balkan Kisko Festival kapsamında da gösterime girmiş ve pek çok yurt dışında basın kurumunda da haber yapılmış. O yüzden kendilerinden bahsetmemizi ve bunu haber yapmamızı istemişler. Çok teşekkürler öncelikle haberdar ettikleri için. Benim daha öncelik yani önüme düşmemişti açıkçası. Bu bizim eksikliğimiz olsun sevgili arkadaşlar. Tuğrul Sarıkaya ve 3 arkadaşı. Biz de buradan duyurmuş olalım bu başarılarını. Nerede yayınlanacak, ne zaman yayınlanacak bununla ilgili de bilgi gönderir bize Tuğrul. Onu da paylaşırız sizinle. Tuğrul ve arkadaşlarını bu Balkan müziğinin San Francisco'da nasıl popülerleştiğini, nasıl sevildiğini anlattıkları belgeselleri ve aldıkları ödüller için de kutluyoruz ve buradan selamlarımızı gönderiyoruz San Francisco'ya. Evet, ne izlesek bölümüne geldik. Ne izlesek diyorsanız belki hepsini birlikte bir bütün halde düşündüğümüzde size iyi gelecek, çaresizliğin içerisinden çıkabileceğiniz, nasıl mücadele edeceğinizi gösteren filmler olduğu için böyle bir seçki olabilir diye düşündüm. Breaking Bad'i izlemişsinizdir muhakkak. İzlemediyseniz ama izlediyseniz de belki tekrar izlemek istersiniz. Çünkü bu kadar iyi çekilmiş, hikayesi iyi anlatılan dizileri tekrar izlemek isteriz. Bu da onlardan bir tanesi. Ozark. Ozark'ı da izlemediyseniz hani şiddetle tavsiye ettiğim herkese dizilerden bir tanesi. Ozark 4 sezon yayınlandı. Hatta son sezonun böyle araya biraz uzun zaman girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bayağı beklemiştik ne zaman girecek son sezonu ne zaman izleyeceğiz. Olaylar o kadar sarpa sarıyor ki sonuna doğru. Ve heyecanla bekliyorsunuz işte bu insanlar nasıl aydınlığa çıkacak, nasıl bir refaha çıkacak. O kadar karışıyor ki işler. Acayip umutsuz bir yere girmişken birden aniden çok anormal şeylerle çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. Ve her defasında da işler bir şekilde yoluna giriyor. Julia Garner, Jason Bateman oynuyor ve Laura Linney. Julia Garner'la da ben Pirelli takvimi için Milano'ya gittiğimde röportaj yapmıştım. Hatta Milano'da ve tüm o Pirelli takvim serüveni sırasında o yıl bayağı 3-5 defa karşılaşmıştık kendisiyle. Bayağı artık biraz daha karşılaşırsak bayağı kanka moduna geçecektik. Yani çok şeker, çok tatlı bir kız. Çok da yetenekli bir oyuncu. O zaman daha kariyerinin ya bu kadar ünlü değildi. Daha yanlış hatırlamıyorsam Ozark'ın ilk sezonuydu. Ama zaten sonra patladı gitti diyebiliriz Julia Garner için. Çok başarılı bir oyuncu. Dediğim gibi Ozark da bu seride önemli. Yani benim yaptığım şu anda umut veren filmler, diziler listesinde önemli. Bir de tabii madem bu kadar kült ve önceden yayınlanmış dizilere girdiysek listede bir de House olmalı diye düşündüm. 8 sezon oynadı. Mutlaka izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz de çok şanslısınız. Çünkü yeni izleyeceksiniz. Ama ben arada yine tekrar açar izlerim sıkıldığımda doğrusu. House da öyle. Yani o her bölümde o hastalıkların içerisinden, kimsenin çözemediği vakaların içinden, artık umudun kesildiği vakalardan nasıl kurtulduklarını izlemek, nereden hani o ölümün eşiğinden, uçurumun kenarından dönmelerini izlemek insana iyi geliyor doğrusu. Bu anlamda da önerilebilecek bir yapım diye düşünüyorum. O da bu arada Netflix'te. Biraz Netflix gittik ama Prime'dan öneride bulunayım. Kült filmler orada da yer alıyor. Onlardan bir tanesi de Schindler'in Listesi. O Oscar'lı filmler
kategorisinde izlenebilecek filmlerden bir tanesi. Zaten şu ara gündeme de bağlayabilirsiniz zaten konuyu. Evet, daha söylenecek çok şey var ama zaman kalmıyor. Çocuklara geçelim artık. Neticede tatil onların tatili, bayram onların bayramı. O yüzden bu bölümden itibaren şimdi bu tamamen çocuklara özel bir ajanda olsun. Sinemayla başlayalım isterseniz. Böylece her şehre de hitap eden bir seçki olsun. Ayı Paddington Ormanda Macera. Evet, 21 Mart'ta vizyona girdi. Şu anda oynamaya devam ediyor. Çocukların çok seveceği, keyifle izleyeceği bir film. Pamuk Prenses. Pamuk Prenses'i kim sevmez ki? Disney'in Pamuk Prenses filmi bir klasik. 1937 yapımı klasik filmin canlı aksiyon uyarlaması bu. Başrollerinde de Rachel Zegler ve üvey annesi Kötü Kraliçe Gal Gadot yer alıyor. Gal Gadot ile de daha önce Netflix'te oynadığı bir film sebebiyle, şu anda hatırlamıyorum hangisi doğrusu, onunla da bir röportaj yapmıştık. İstanbul'u hatta çok sevdiğini söylemişti. Pamuk Prenses sinemalarda özellikle kız çocukları bayılacak. Bu dediğim gibi 1937 yapımı klasik filmin canlı aksiyon uyarlaması. Ve şimdi kız çocuklarına yönelik bir şey söylemişken kovboy çocuklara geçelim. Biraz daha erkek çocukların seveceği bir film. Kovboy Çocuklar'da, vizyonda, o da izlenebilir. Ayı Kardeşler, Kahramanlar takımı da vizyonda. Bir de çocuklar için bir Minecraft filmi var. O da 4 Nisan'da sinemalara girecek. Bu sinemalar, bu filmler bence ebeveynlerin kurtarıcısı olacak. Çünkü çocuklar en iyi sinemada vakit geçiriyor. Oğlumla sevdiği filmleri en az 4-5 kez izliyorduk. Ve ben o sırada hafta sonu eklerini yapıyoruz. Sabahlıyorum ve sabah eve geliyorum zaten. Ve kahvaltı yapıp sinemaya gidiyorduk. Ve ben bütün filmlerde uyuyordum tabii. Sürekli Tibet bana anne uyan, anne uyan deyip duruyordu. Ve 4-5 kere izlediğim filmleri de hiçbir zaman tam olarak izlemedim. Ya parça parça hepsi benim de. Şimdi oturup evde beraber izlediğimizde uyumadan izliyoruz tekrar dönüp. Hatta onların devam filmlerine de mesela Sony'ye beraber gittik geçenlerde. Artık tabii büyüdü, liseli bir delikanlı. Ama hala biz onunla birlikte gitmeyi çok sevdiğimiz, onun küçükken izlediği filmler var. O yüzden çocuklarla böyle zamanlarda birlikte vakit geçirmek, özellikle de bu sanat üzerinden olursa bir tiyatro oyunu, bir konser ya da bir sinema, sonra büyüdüğünde de ortak noktanız oluyor. Onunla iletişim kurmak için, onun sağlıklı büyümesi için ve aranızdaki ilişkinin de güçlenmesi için sinema, tiyatro, konserler bulunmaz bir nimet. Özellikle sinema daha kolay ulaşılabilir olduğu için her ilde ve müzik tabii ki hemen elimizin altında artık dijital platformlarla. Çocuklarla bu etkinlikler muhteşem. Geleceğe de büyük yatırım doğrusu. Şimdi ara tatilde İstanbul'da olanlar için ara tatilde Atatürk Kültür Merkezi'nde neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin daha önceki ara tatilde de söylediğim gibi çok fazla etkinliği var ve çocuklar için çok fazla atölye çalışmaları da gerçekleştiriyorlar. Bu ara tatilde de aynen o şekilde devam. 31 Mart ve 4 Nisan arasında bu söyleyeceğim aktiviteler ve farklı yaş grupları var tabii ki. 4 yaşından 11 yaşına kadar yaş aralığında çocukların hem sosyal hem de sanat becerilerini destekleyecek, onları sanat tarihinden haberdar edecek, sanat tarihindeki büyük figürlerin, büyük sanatçılar hakkında bilgilendirecek. Çok güzel aktiviteler bunlar. Çocuk olsam da ben de gitsem ya da o kadar küçük çocuğum olsa götürürdüm doğrusu. Neler bunlar? Hemen başlayalım. Kusama'nın Benekleri resim atölyesi var. Kusama'nın Benekleri, Kusama şu anda hani çağdaş sanatın çok önemli figürlerinden bir tanesi. Benekleriyle ünlü eserleri var. 31 Mart'ta saat 12'de 4-6 yaş grubu için bir atölye çalışması. Andy Warhol işte çağdaş sanatın, popüler kültürün önemli ikonlarından. 31 Mart yine saat 13'te 7-11 yaş arasındaki çocuklar için. Vivaldi ile konçerto yolculuğu var. Yine 31 Mart'ta 4-6 yaş arasındaki çocuklar için. Piyano ile tanışıyorum. Piyano ile tanışıyorum da 31 Mart'ta saat 14'te, 2 Nisan'da saat 14'te 7-11 yaş arasındaki çocuklar için. Piyano Kaşifleri 31 Mart saat 15'te, 1 Nisan saat 14'te, 2 Nisan saat 15'te 4-6 yaş çocukları için. Çocuklar için yaratıcı drama. Bu yaratıcı drama hani piyanoya meraklı olmayabilir ya da resme meraklı olmayabilir ama yaratıcı drama bence tüm çocuklar için, hani yeteneği olsun olmasın her çocuk için çok önemli. Bunu özellikle söyleyelim. 31 Mart saat 14, 2 Nisan saat 14 ve 4 Nisan saat 13'te
4-6 yaş grubundaki çocuklar için iletişim temalı yaratıcı drama atölyesi var. 31 Mart 15'te, 2 Nisan 15'te ve 4 Nisan saat 14'te 7-11 yaş çocukları için. Çocuklar için yaratıcı dans atölyesi var yine 31 Mart'ta 15'te, 4 Nisan 14'te, 4-6 yaş grubu için. Çocuklar için dans atölyesi ise 31 Mart saat 16'da, 2 Nisan saat 17'de, 4 Nisan saat 15'te 7-11 yaş arasındaki çocuklar için. Mini bale var 31 Mart saat 17'de, 2 Nisan 17'de 4-5 yaş grubu için. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çocuklar için etkinliklerde sadece yabancı sanatçılarla ilgili bilgilendirici atölye çalışmaları yok. Bizim kendi sanatçılarımızla ilgili de çok güzel atölye çalışmaları var. Nurullah Berk Ay Çiçekleri resim sanatı 1 Nisan'da saat 12'de 4-6 yaş grubundaki çocuklar için. Bir de son zamanların meşhur artık popüler kültürde diziyle popüler kültüre de karıştığı için çocuklar çok meraklanabilir diye düşündüm. Fahren Nisa Zeytin Otoportre resim sanatı atölyesi var. 1 Nisan saat 13'te 7-11 yaş grubundaki çocuklar için. Adım Adım Tiyatro 1 Nisan saat 14'te, 3 Nisan saat 14'te 7-11 yaş arasındaki çocuklar için. 4-6 yaş grubundaki çocuklar içinse Adım Adım Tiyatro 1 Nisan saat 15'te, 3 Nisan saat 12'de gerçekleştirilecek. Frida Kahlo Portre resim atölyesi var. 2 Nisan'da saat 12'de 4-6 yaş çocukları için. Tchaikovsky ile Müziğin Kalbi. Eminim bu da çok hoştur. 2 Nisan saat 13'te 4-6 yaş grubundaki çocuklar için. Yine daha pek çok şey var ama artık seçerek söyleyeyim bitmiyor çünkü. Picasso ve Boğa resim atölyesi. Çocuklar Picasso sever bence. Bu atölyeyi de severler. Picasso Boğa resim atölyesi 3 Nisan'da saat 14'te 4-6 yaş grubundaki çocuklar için. Bir de Fahren Nisa Zeyt'i söylemişken kuzeni Freya Koral'ı da söylemek lazım. Onun Freya Koral Seramikleri atölyesi ise 4 Nisan'da saat 12'de 4-6 yaş grubundaki çocuklar için. Bir de ebeveynlerle bir atölye söyleyelim. Ebeveyn Çocuk Dans'la tanışıyorum. 4 Nisan saat 16'da 3-4 yaş grubundaki çocuklar için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları evet 110. yaşında. Hep söylüyorum bunu ama 110 yaş kolay değil, söylemek istiyorum. Ne yapalım, 110 yaşında bir tiyatromuz var, söylemeyelim mi yani? Hep aynı şeyi söylüyorsun diyebilirsiniz bana ama olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 110 yaşında ve bu ara tatilde onlar için şehir tiyatrolarında çocuklar için neler var? 16 yaş üstü için Köpek Kalbi var. 4-26 Nisan tarihleri arasında Ümraniye sahnesinde olacak. Benim Küçük Yıldızım 3 yaş üzerindeki çocuklarımız için 6-13 Nisan tarihlerine Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Rüya 5 yaş üzerindeki çocuklar için 6-13 Nisan tarihleri arasında. Sevdalı Bulut 5 yaş üzerindeki çocuklar için. Neredeymiş Sevdalı Bulut? 6-13 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Fındık Kıran. Çocuklar Fındık Kıran'a bayılıyor gerçekten. Her o yaş grubu çocuk da bayılır. 6-13 Nisan 2025'te Ümraniye sahnesinde. Bekçi ile Postacı 3 yaş üstü çocuklarımız için 6-13 Nisan tarihlerinde Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Onun dışında çocuklarla dijital platformlarda da izlenecek pek çok film var. Onları da buraya çok uzun olacağı için sıralamadım ama zaten pek çoğunu izlemişlerdir. İzletiyorsunuz, beraber de izliyorsunuzdur muhakkak. Sevdikleri şeyleri tekrar tekrar izlemeyi sever çocuklar. Birlikte izleyin, birlikte güzel vakit geçirin. Bir de mısır patlattınız mı yanına? Daha ne olsun. Şimdilik bu haftalık bu kadar. Haftaya yine bir ne yapsak da buluşmak üzere.